Günümüzde zenginlik belirtisi olarak görülen, durumu olmayan meraklıların idealize ettiği ve zar zor para biriktirip almaya çalıştığı zamansız tasarımıyla göz alan telefon, iPhone. Herkesin iPhone'u var, benim yok bir tek ama. Hiç merak ettiniz mi? Bu telefon neden bu kadar çekici? Tasarımı niye böyle ve kimler neden bu telefonu alıyor? Bu videomuzda sizlerle beraber tasarım ve tasarımın satın alma üzerindeki etkisi hakkında fikir edineceğiz. Hadi videomuza başlayalım. Ludwig Mies, Dieter Rams, Jonathan Ive. Bu isimleri daha önce duydunuz mu? Duymamışsanız eğer işleri kolaylaştırmak adına size başka bir isim vereceğim. Steve Jobs. Steve Jobs bildiğiniz üzere Apple markasının en tanınmış yüzüdür. Arkadaş Steven Wozniak ile Apple'ın kurucusu olmuştur. Bekleyin, burada çok fazla detaya girmeyeceğim. Sadece Steve Jobs 1983 yılında konuşmacı olarak katıldığı Aspen Tasarım Konferansı'nda şunları söylüyor. Yüksek teknoloji ürünleri üreteceğiz ve bunları temiz bir şekilde paketleyeceğiz. Küçük bir pakete sığdıracağız. Güzel ve beyaz olabilirler. Tıpkı Brown'un elektrikli ev aletleri gibi diyerek tasarım ile ilgili görüşünü belirtmiştir. Tasarımda sadeliği ve kullanışlılığı ön planda tutan Brown şirketinin bir felsefesi var. Rams ilkeleri. Bir zamanlar Brown şirketinde endüstriyel tasarımcı olarak çalışmış ve aynı zamanda bir akademisyen olan Dieter Rams'ın belirlediği kurallardan oluşuyor bu ilkeler. Bu maddeleri ekranda görüyorsunuz şu anda. Steve Jobs'a geri dönecek olursak, Steve Jobs ilk döneminde Alman tasarımcı Hartmut Essinger ile birlikte çalışmıştır. Ancak ondan sonraki dönemde Jonathan Ive isimli ve Dieter Rams hayranı bir tasarımcıyla yoluna devam eder. İşte burada iki sadelik düşkünü adam bir araya gelmiştir. Jonathan Ive zamanla Apple'ın tasarım anlayışının ve tasarım dilinin oluşmasına büyük katkı sağlamıştır. İlerleyen zamanda Ive 2019 yılında ayrıldı. Günümüzde ise Apple firmasında kimlerin tasarım işleri yürüttüğü net olarak bilinmiyor. Ancak belirli bir ekibin varlığından söz ediliyor. Şimdi asıl konumuza dönüyoruz. Tasarım sizin satın almanızı etkiler mi? Hepinizin de bildiği gibi Apple iPhone'ların tasarımları muhteşem bir sadelik ve estetik taşıyor. Gereksiz hiçbir süsleme ya da desen bulunmuyor ve bu durum bütün modellerde geçerli. Sadece renklerde farklılıklar var bazen. Satın almanı etkileyen bir diğer konu ise Apple markasının insanlar üzerinde bıraktığı marka algısı. Şunu düşünsenize, kimi insanlar bu telefonlarla uzun metrajlı film çekiyor ve düşününce pek çok kişinin bu kadar pahalı bir cihazla ne işi var? İşte demin de bahsetmiş olduğum marka algısı burada devreye giriyor. Bunlar markaların bize yapmış olduğu belirli kalıp düşünceleri zihnimize empoze ederek oluşuyor. Ancak acımasız davranmayalım. Marka algısının içerisinde kullanıcı yorumları, kalite, güzel tasarım gibi unsurlar da var. Ambalaj tasarım ve minimalizm adlı bir makale okumuştum zamanında. Bu makalede minimalist tasarımlı ambalajların diğer ambalajlardan çok daha fazla dikkat çektiği belgelenmiş. Örneğin bakın iPhone'un kutusuna. Sadece beyaz bir kutu ve ürün görseli. Gereksiz bir şey yok. Aynı şekilde telefonun kendisi de öyle. Metal, şık bir kasa ve beyaz. Ne kadar az değil mi? İşte pek çok yetişkin insan belki de bu sadeliğin verdiği karizmadan etkileniyor. Ludwig Mies, less is more diye boşuna söylememiştir. Çünkü az olanı tasarlamak zordur. Bol bol kafa yormayı ve zaman harcamayı gerektirir. Ortaya çıkacak sonuç ise zamansızdır. İşte siz de elinizdeki iPhone'u muhtemelen bile isteye almadınız. Bir algının vermiş olduğu sonuç dolayısıyla aldınız. Videomuzdan bu kadar. Videomun kaynakçasına aşağıda linkini bıraktığım blogger hesabımdan ulaşabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere, esen kalın.